Habeşistan'a hicret. Müşriklerin Müslümanlara eza ve cefaları ise günden güne artmaktaydı. Bu cihetle Fahri Alem Hazretleri peygamberliğinin 5. yılında Müslümanların Habeşistan'a hicret etmeleri için ruhsat verdi. Necaşi, Hristiyan olduğu halde Müslüman muhacirlere yol gösterdi ve hürmet ve riayet eyledi. Doğrusu insaniyete hizmet etti. Hazreti Ömer'in Müslüman olması. Kureyş'in uluları toplanarak Muhammediler gittikçe çoğalıyor. Bu işin sonu fena görünüyor. Vaktiyle buna köklü bir çare düşünülmelidir diye söyleştiler. Her biri bir fikir verdi. Ebu Cehil de Muhammed'i öldürmekten başka yol yoktur. Buna kim muvaffak olursa ona şu kadar deve ve bu kadar para veririm dedi. Ömer bin Hattab yerinden kalktı. Bu işi Hattab oğlundan başka yapacak yoktur dedi. Mecliste olanlar Ömer'i alkışladılar. Haydi Hattab oğlu, görelim seni dediler. Ömer hemen kılıcını kuşanıp gitti. Giderken yolda Nuaym bin Abdullah'a rast geldi. Nuaym gördü ki Ömer kılıcı belinde pek hiddetli gidiyor. "Nereye ya Ömer?" diye sordu. O da Arapların arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu dünyadan kaldırmaya gidiyorum diyerek cevap verdi. Nuaym, "Ya Ömer, pek zor bir işe teşebbüs etmişsin. Muhammed'in ashabı onun başı ucunda dolaşıyor. Ona muvaffak olmak güçtür," dedi. Ömer bu sözden hiddetlendi. "Öyleyse sen de Muhammedilerdensin. İlk önce senin işini bitirmeliyim," diyerek kılıcına sarıldı. Nuaym, "Ya Ömer, sen beni bırak. Kız kardeşin Fatıma ile zevci Said bin Zeyd'e bak. İkisi de Muhammedilerdendir," dedi. Ömer onların Müslüman olduğuna inanmadı. Nuaym, "Eğer inanmazsan araştır, anlarsın," dedi. Ömer o hanenin köşe başından dolaşırken onların Kur'an sesini işitince hemen şiddetle kapıyı çaldı. Kapı açıldı, Ömer içeri girdi. "Okuduğunuz neydi?" diye sordu. Said, "Hayır bir şey yok," diyerek telaşla cevap verdi. Ömer öfkelenip, "İşittiğim doğruymuş. Siz de Muhammed'in sihrine aldanmışsınız," diyerek Said'in yakasından tuttu, onu yere fırlattı. Fatıma onu kurtarayım derken Ömer onun yüzüne de bir tokat vurdu. Hemen yüzünden kan revan oldu. Ömer kız kardeşinin yüzünden kan aktığını görünce kendisine pişmanlık geldi ve hiddeti yatıştı. Fatıma gerçi al kana boyandı ve canı yandı. Lakin gayrete gelip din hammiyeti uyandı ve Cenab-ı Hakk'a dayandı. Hemen, "Ya Ömer, niçin Allah'tan utanmazsın ve mucizelerle gönderdiği peygambere inanmazsın? İşte ben ve kocam İslam'la müşerref olduk. Başımızı kessen bundan dönmeyiz," deyiverdi ve şehadet getirdi. Ömer ne yapacağını şaşırdı ve hemen yere oturdu. "Hele şu okuduğunuzu çıkarınız," diyerek yumuşaklık gösterdi. Fatıma o sayfayı getirdi, Ömer'e verdi. Ömer okumayı bilirdi. Taha suresini okumaya başladı. Ömer, "Ya Fatıma, bizim 1500 kadar süslenmiş putlarımız var. Hiçbirisinin yeryüzünde bir kırat mülkü yok," diye söylenerek hayret ve tereddütte kaldı. Fakat hak dine epeyce meyli aktı ve o ayetin alt tarafına baktı ve "Başka tapacak ilah yoktur, ancak O'dur. En güzel isimler O'nundur" mealindeki ayeti kerimeyi gördü. Ömer bu ayeti kerimenin de manasını mütalaa etti. İradesi elinden gitti. Hemen göğsü gürleyerek kelime-i şehadet getirdi. Evvelce Hazreti Hamza'nın ve 3 gün sonra Hazreti Ömer'in iman etmesiyle İslam dini hayliden hayli kuvvet buldu. Binaenaleyh şeref ve şanı öylece ilan edildi. İslam'ın açıkça ilanı. Ömer radıyallahu anh hazretleri Müslüman olunca "Yaranımız ne kadardır?" diye sordu. Saydılar, "Seninle beraber tamam 40 kişi olmuşuz," dediler. "Öyleyse ne duruyoruz? Haydi çıkalım, harem-i şerife gidelim ve Allah'ın ismini yüce edelim," deyince hepsi yerlerinden hareket ettiler.
Şöyle ki en önde Ömer ve sonra Ali, arkada Resul-i Ekrem, sağında Ebu Bekir ve solunda Hamza ve arkasında diğer ashab-ı kiram yürüyerek Harem-i Şerif'e gittiler. Kureyş'in uluları Harem-i Şerif'te toplanıp Ömer'den bir haber bekliyorlarken, gördüler ki Ömer, İslam cemaatinin önüne düşmüş geliyor. Birbirlerine "Baksanıza Ömer, bütün Muhammedileri arkasına almış getiriyor" dediler. Ebu Cehil, cin fikirli bir şeytan herif olduğundan bu gelişi beğenmedi. Seyirtip ileri vardı. "Hayrola Ömer, bu nedir?" diye sordu. Hazreti Ömer vakarına halel getirmeyerek, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah" diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Cehil ne diyeceğini şaşırdı. Diğer Kureyş eşrafını da hayret aldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, umuma hitaben, "Beni bilen bilir, bilmeyen bilsin ki Ömer bin Hattab'ım" dedi. Bunun üzerine Kureyşlilere fevkalade şaşkınlık geldi. Hepsi bir tarafa dağıldı. İşte o gün Müslümanlar Harem-i Şerif'te saf oldular ve açıkça tekbir alarak meydanda namaz kıldılar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.